Avrupa Alplerindeki Mont Blanc'e tırmanmak için yola çıkan bir grup insan tırmanıştan bir gece önce son hazırlıklarını yapmak için kamp alanındaydı. Rehber onlara zirveye tırmanabilmek istiyorsanız çantanızda gereksiz bir eşya, aksesuar ya da ekipman bulunmamalı uyarısını yapmıştı. Bu deneyimi yaşamak isteyen bir genç belli ki onunla aynı fikirde değildi. Rehberi dinlemek yerine çantasına son derece ağır bir battaniye, büyük parçalar halinde peynir, bir şişe şarap, bir fotoğraf makinesi, çeşitli objektifler, çikolatalar ve daha pek çok öteberi koydu. Sabah onun bu halini gören rehber bir kez daha uyardı. Ama nafileydi. İnatçı genç onları da yanında getireceğini söyledi. Hatta bu şekilde başarabileceğini ispatlamak adına kendini grubun önüne atarak tırmanmaya başladı. Grup rehberle birlikte arkadan devam ediyordu. Mont Blanc'in zirvesine doğru çıkarken belirli aralıklarla terk edilmiş bazı eşyalara rastladılar. Önce bir battaniye, ardından bir şişe şarap, daha sonra peynirler, fotoğraf makinesi. Zirveye çıkınca heyecanlı genç adamı orada gördüler ancak fazlalıklarının hepsini yol boyunca bırakmıştı. Çünkü zirveye çıkmanın bazı kuralları vardı. Biri de ağırlıklarından kurtulmak. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu Barry Schwartz ve farkındalık dolu kitabı Bolluk Paradoksu, namı diğer Az Aslında Çoktur. Burada yayınladığım her kitap için harika, muhteşem dediğimi biliyorum ama bunun sebebi seninle paylaşmak için en iyilerini seçiyor olmam. 2002 Ekonomi Nobel ödülü sahibi Daniel Kahneman'ın paha biçilmez diyerek psikolojiyi baştan yorumlayan Martin Seligman'ın devrimci ve sağlam temellere dayanan diyerek övdüğü çok özel bir kitap bu. Bu arada hem Kahneman hem de Seligman'ın kitaplarını ilk fırsatta özetlemeye niyet ettim. Onlar da çok değerli. Peki Bolluk Paradoksu kitabı ne anlatıyor? Aslında Schwartz çok fazla seçeneğe sahip olmanın özgürlüğümüzü kısıtladığını, hatalı kararlar vermemize sebep olduğunu vurguluyor. Tabii böyle bir düzende doğru kararları nasıl alırız? Seçenekleri nasıl sadeleştiririz? Hedeflerimize ulaşacak disiplini nasıl geliştiririz sorularına da cevap veriyor. Ben hazırım. Sen de hazırsan çayını ya da kahveni al. Hadi başlayalım. Birinci bölüm bolluk ve seçim paradoksu. Çok güzel bir söz var burada. Bolluk içindeki seçimler mutluluğun değil, stresin kaynağı olabilir. Tahmin edebileceğin gibi bu bölümde yaşadığımız bu keşmekeş içindeki dünyada, sözde modern zamanda ne kadar çok seçenekle karşı karşıya kaldığımızdan ve bu seçenekler karşısında verdiğimiz kararların enerjimizi yiyip bitirdiğinden, stresimizi arttırdığından bahsediyor. Daha önce duymadıysan şaşırabilirsin ama ortalama bir günde 35.000 karar vermek durumunda kalıyoruz ve bunlar bizi yiyip bitiriyor. Yani sabah kalktığımızda ne yiyeceğim, ne giyeceğim, o alışveriş sitesinden ne alacağım, şu ayakkabımı, bu restoran mı derken o kadar çok seçim yapıyoruz ki ve bu önemli kararları alırken bizi hakikaten zorluyor. Çünkü o ana kadar birçok karar vermiş oluyoruz ve enerjimiz azalıyor. Düşünsene bir markete gidiyorsun, yüzlerce çeşit ürünle karşılaşıyorsun ama daha fazla seçenek daha fazla mutluluk getirmiyor. Aksine karar verme sürecimizi zorlaştırıp stresimizi arttırıyor. Bu arada bu bilimsel bir bulgu. Barry Schwartz'ın da yer aldığı Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Araştırmacılar bir süpermarkette iki farklı reçel standı kuruyorlar. Birinde 6 seçenek var, birinde tam 24. Daha fazla reçelin bulunduğu stand daha fazla ilgi görüyor doğal olarak ama satış sadece %3 oranında kalıyor. 6 reçel bulunan standta ise daha az ziyaretçi oluyor fakat satış %30. İşte bu deney daha fazla seçeneğin karar verme sürecimizi zorlaştırdığını ve tatmin düzeyimizi de azalttığını gösteriyor. Çünkü özellikle o 24 reçel bulunan standa uğrayan insanların büyük kısmı sonradan pişman oluyor. Onu mu alsaydım yoksa keşke bunu mu alsaydım gibi. İkinci bölüm minimalizm ve odaklanma. Burada da harika bir söz var. Gerçek zenginlik sahip olduklarınla değil vazgeçtiklerinle ölçülür. Steve Jobs'ın o meşhur alışkanlığını bilirsin. Her gün aynı kıyafeti giymeyi tercih etmişti. İşte Mark Zuckerberg de böyle. Acun Ilıcalı da böyle. Neden? Çünkü dolabında tek bir çeşit kıyafet bulunduğunda onun o kreatif enerjisini daha önemli
kararlar almak için saklamasını sağlıyordu. Jobs'un, Zuckerberg'ün ya da Acun Ilıcalı'nın ya da yine böyle zirve noktada başarılı kazanan bir profilin bu tercihi minimalizmin gücünü gösteriyor aslında. Daha aza sahip olmak, daha çok odaklanmayı ve enerjiyi daha önemli işlere harcamayı sağlıyor. Yine bir araştırma benzer şekilde insanların dikkatlerini dağıtacak, daha az eşya ve karışıklıkla daha üretken ve kreatif olduklarını gösteriyor bize. Burada çok önemli bir olay daha var bence. Çok fazla seçenekle karşı karşıya kaldığımızda ve bu sürekli tekrar ettiğinde aslında seçim bize ait olmuyor. Kendi kararımız olmuyor. Gidip birilerinin bizim için uygun gördüğü bir şeyleri seçmiş oluyoruz. O pazarlama taktikleri arasında, nöro satış teknikleri arasında birilerinin bizim için oluşturduğu bir alanda seçim yapıyoruz. Ama bu çok çok önemli, çok çok hassas bir konu. Çünkü yavaş yavaş bir alışkanlığa ve karaktere dönüşüyor. Bu konuda güzel bir hikaye var. John Maxwell'in Başarı 101 kitabında geçiyordu bu. Denizi olan bir şehirde yaşıyorsan ya da daha önce öyle bir yere tatile gittiysen tekne turu ilanlarını görmüşsündür. Belki katılmışsındır da. İnsanlar değişik yerler görmek için bu tip gezilere çıkar. Kimisinde sunulan yemekleri yer, animasyon gösterilerini izler, eğlenir. Bu tip geziler aslında hayatımıza da benziyorlar. Bu tip geziler aslında hayatımıza da benzerler. Bu gibi yolculuklarda insanlar gittikleri yerleri kendileri seçiyor gibi görünse de aslında başkalarının çizdikleri rotalara göre bir çemberin içindeymiş gibi yol alırlar. Tabii bu durumda geziyi başladığı yerden daha iyi bir konumda bitiremezler. Burayı bir daha tekrar edeyim, çok önemli. Böyle bir yolculuğa çıkan kişi geziyi başladığı yerden daha iyi bir konumda bitiremez. Bu tarz geziler tatil için iyi bir eğlence olabilir ama hayatını geçirmek için iyi bir yol değildir. Bugün nerede bir kazanan görsen emin ol ki o kişi var olan alternatiflerden birini seçmemiştir. Başkalarının tasavvur edemediği sonuçları öngörmüştür. Yani önüne konulan menüyü reddetmiş, kendi düşlediklerini, oluşturduklarını sipariş etmiştir. İnsanlar çoğunlukla kendilerine sunulanı kabul ediyor ve sonra da neden daha iyi bir hayata sahip değilim diye sorup duruyor. Ama daha iyi bir hayata sahip olmanın yolu önce onu düşlemeye cüret etmekle olur. Yani sunulanı reddedip var olan alternatiflerdense kendi oluşturduğunu istemekten bahsediyorum. 3. bölüm tüketim ve tatmin. Yine çok güzel bir söz var. Daha fazla tüketmek daha fazla tatmin getirmez. Burada bir çiftten bahsediliyor. Daha fazla eşya almak yerine daha az eşya ile daha tatmin edici bir yaşam sürmeye karar veriyorlar ve sahip oldukları fazla eşyaları satıp kazandıkları parayla dünya turuna çıkıyorlar. Bu yolculuk onlara gerçek mutluluğun eşyada değil deneyimlerde olduğunu öğretiyor aslında. Harvard Üniversitesi'ne yapılan bir araştırma da deneyimlerin maddi eşyalarla karşılaştırıldığında insanları daha mutlu ettiğini gösteriyor. Çünkü deneyimler anılar oluşturuyor ve bizi daha zengin hissettiriyor. Hani Yunus diyordu ya, paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil. Düşünsene, birisiyle bir şey paylaştığında, sende var olanı başkasına verdiğinde, böyle canı gönülden yardım ettiğinde ya da bir dostunla yiyeceğini paylaştığında, herhangi bir eşyanı paylaştığında çok daha mutlu olmuyor musun? Gerçek burada. Çok fazla eşya bizi mutlu falan etmiyor aslında. Aksine dikkatimizi dağıtıyor ve kıtlık bilinci oluşturuyor aslında. Çünkü sürekli daha fazlasını istemeye başlıyoruz. Ben çok para kazanmaya karşı değilim. Aksine başarılı olmak, çok kazanmak durumundayız. Buna inanıyorum. Böyle bir dünyada bizler daha güçlü olmalıyız. Bu kadar zalimin, bu kadar böyle zulmün olduğu bir dünyada bizler, iyi insanlar daha güçlü olmalıyız. Ama güçlü olmak için illa böyle çok şey satın almak zorunda değiliz. Hayatımızı karmaşa içinde yaşamak zorunda değiliz. 4. bölüm iş ve verimlilik. Burada da yine güzel bir söz var. Verimlilik yaptığınız işin miktarıyla değil değeriyle ölçülür. Ben kendi hayatımda buna çok çok önem veriyorum. Büyük sonuçlar doğurmanın en güzel yöntemlerinden biridir verimli olmak, verimli çalışmak. Hatırlarsan 2 hafta önce 80-20 kuralını özetlemiştim. Orada ne diyordu Pareto prensibi bize? Azınlık bir çaba, çoğunluk bir sonuç doğuruyor. İş hayatında daha az çalışarak daha fazla verimli olmanın anahtarıdır bu. Özel hayatımızda da öyle değil midir? Yani gardırobunu açtığında kıyafetlerine bir bak lütfen. O kıyafetlerden kaç tanesini
sürekli giyiyorsun? Masandaki eşyalarına bir bak, ayakkabılarına bir bak. Sürekli giyiyor musun? Sürekli kullanıyor musun o eşyaları? Ya da bugün en çok parayı hangi eylemlerinle kazanıyorsun? Buraya odaklansak aslında bütün hayatımızı çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz. Bu bambaşka bir disiplin. Yine 80-20 kuralını izlediysen ya da daha önce okuduysan o kitabı hatırlayacaksın. Şirketlerde çalışanların %20'si aslında verimliliğin %80'ini sağlıyordu. Bir şirketin ürünlerinin %20'si karlılığının %80'ini oluşturuyordu. Ama birçok insan buralara odaklanmak yerine ne yazık ki hep önemsiz şeylere, ikinci, üçüncü, dördüncü öncelikli şeylere odaklandığı için başarıyı duyumsayamıyor. İşte o yüzden verimlilik de yaptığımız işin miktarıyla değil, değeriyle ölçülen bir şey. 5. bölüm hayat ve mutluluk. Gerçek mutluluk sahip olduklarında değil, hayattan aldığın tatminde yatar diye çok güzel bir söz var burada. Yine Princeton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma insanların yıllık gelirlerinin belli bir seviyeye ulaştığında daha fazla kazancın mutluluğa ek bir katkı sağlamadığını gösteriyor. Sahip olduğumuz maddi şeyler değil, yaşadığımız deneyimler ve kurduğumuz ilişkiler gerçek mutluluğumuzun kaynağı oluyor aslında. Burada bir kez daha belirteyim. Bu işte başarılı olmayalım, sıradan bir hayat yaşayalım, iyi para kazanmayalım anlamına gelmiyor asla. Şu anlama geliyor aslında: azın çoktan fazla olduğu, sade bir yaşamın gerçek mutluluğu getirdiğini anlatıyor. Başarılı olalım, çok kazanalım ama çok fazla şeye sahip olmanın bize mutluluk getirmeyeceğini unutmayalım. Anlam bulmalıyız hayatımızda. Kendimize adayacağımız, uğruna saatimize bakmadan çalışacağımız büyük bir amaç seçmeliyiz kendimize. Gerçek mutluluk oradadır. Gerçek tatmin işte oradadır. İnsanlık tarihine baktığında büyük işler başaran, o muazzam hayatları kuran, başkalarına da katkı sağlayan insanlara baktığında hep bu felsefeyle yaşadıklarını görürsün. Belki çok paraları vardır ama sade bir yaşamı tercih etmişlerdir. Çünkü odakları o değildir. Varlık bilincine sahiptirler. Büyük bir amaçları vardır. Burada bitirirken burayı anlatmak, biraz daha açmak adına kendi kitabımdan bir pasajı aktaracağım. Bazı insanları bilirsin. Herkes onlardan bahseder. Ellerine bir enstrüman aldıklarında adeta onu dile getirirler. Eğer bir konuşmacıysa dinlerken asla sıkılmazsın. İçindeki cesareti ortaya çıkarır, yüreğin çarpar. Eğer bir aşçıysa sanki yemek yapan birini değil de en iyi eserini bitirmeye çalışan Picasso'yu izlermiş gibi hissedersin. Kitaplarını okurken hiç bitmesinden filmlerini defalarca izler ama doymazsın. Bir şirket ya da organizasyon yöneten bir liderse onların olduğu yerde güven duyar, ilham alırsın. Yokluğu da varlığı da hep hissedilir. Onları sahnede ya da futbol sahasında izliyor olman fark etmez. Tüm hareketlerinde, sözlerinde bir ahenk vardır. Onların sana nasıl hissettirdiğini asla unutmazsın. Herkes onlardan çok yetenekliler, keşke ben de öyle olabilseydim diye bahseder ama konu yetenek, beceri ya da şans değildir. Birçoklarının yapmadıklarını çoktan yapmışlardır. Diğerlerinden farkları dünyaya hafta sonunu beklemek, fatura ödemek, birilerinin onayını almak ya da yardım dilenmek için gelmediklerinin bilincinde olmalarıdır. Onların en büyük farkı diğerlerinin hiç düşünmediği bir şeyi düşünmüş olmalarıdır. Ne için yaşadıklarının bilincindedirler. Büyük çoğunluğun keşfetmediğini keşfetmiş, hayat amaçlarını belirlemişlerdir. Odakları yalnızca tutkuyla bağlı oldukları o amaçtır. Para kazanmak için kaygılanmazlar. Beğenilmeme korkuları yoktur, onay alma beklentileri de. Başarı peşinden koştuğun değil, üzerine çektiğin şeydir sözünün vücut bulmuş hali gibidirler. Onlar sadece hayat amaçları için yaşar, işlerini o kadar iyi yaparlar ki başkalarının kaygı duyduğu şeyler onlara kendiliğinden gelir. Sevgili dost, senin için dileğim kendin için büyük bir amaç bulman ve o amaç için yaşarken saate bakmayı unutmandır. Bir sonraki kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.